Merhaba arkadaşlar. Birkaç ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz fırfırlı etek modelini çalışacağız bu videoda. Eteğimizin boyutu arkadaşlar 1 yaşa uygundur. 2 parçadan oluşuyor eteğimiz. Ön parça ve arka parça. Fırfırlarını arkadaşlar daha sonradan ilmek çıkartarak yapıyoruz. Ve arkasını da göstereyim. Arkası da bu şekilde fırfırlı. Evet, lastiğimiz çift lastik bu şekilde. İsterseniz ayrıyetten içinden şu orta kısmından lastik de geçirebilirsiniz. O bebe lastiklerinden. Örgümüz zor değil. Çok basit bir örgü. Yalnız biraz uğraştırıcı. Biraz uzun sürebilir. Ama çok kolay. Düz ve ters örgü bilen herkesin çok rahatlıkla örebileceği bir model arkadaşlar. Evet. Şimdi ipimizi alalım. Şişimizi alalım. Eteğimizi yapmaya başlayalım hep beraber. Ben bu modelde Kartopu Baby One kullandım. 250 metre uzunluğunda, 100 gram ağırlığında bir bebe yünü ve 3,5 numara şişle ördüm arkadaşlar. Evet, hazırsak hep beraber başlayalım. Evet arkadaşlar. Ben ipimi, şişimi aldım. 3,5 numaralı şişimi. Şimdi başlayacağız arkadaşlar eteği örmeye. Eteğimin ördüğüm ipin renk kodu K507. Evet, yine Kartopu Baby One 100 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda anti-peeling özellikli bir bebe yünü. Şimdi arkadaşlar örgümüze başlayacağız. Ben eteğimin bir kısmını ördüm. Şu şekilde. Evet, 5 kat fırfırımız var. Diğer parçası da tamamen aynı olacağı için ben size bu şekilde göstermelik ördüm. Bakın, her katı ayrı. Bu şekilde. Son katı da böyle. Şimdi arkadaşlar çift lastiğimiz için 3,5 numaralı şişime toplamda 60 ilmek atacağım. Ondan sonra örmeye başlayacağım. Evet. Şimdi ilmeklerimi bu şekilde atıyordum. Evet. Şişimize toplamda 60 ilmek atalım ve gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 60 ilmeğimi attım. Şimdi tabi birazcık ipimi fazla ayırmışım ama sıkıntı değil. Bu ipimizi de yan dikişini yaparken kullanacağız. Şimdi arkadaşlar 60 ilmeğimizi örgümüzün arka yüzündeyiz. Bu yüzde bir ters ve bir düz yapacağız. Bir düz ve bir ters. Evet. Bu sırayı bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Yani lastiğini oluşturmuş olacağız. Lastiğinin modelini koyacağız. Daha sonra çift lastiğe geçeceğiz. Bir ön sırada çift lastiğimizi nasıl ördüğümüzü göstereceğim. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın, sesim biraz bozuk. Havalar malum çok sıcak. Soğuk suları fazla kaçırdık galiba. Biraz ses tonum bozuk. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin diyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bütün ilmeklerimizi bu şekilde bir ters bir düz örelim. Ve ön sırada çift lastiği nasıl ördüğümüzü göstereceğim.
Evet arkadaşlar, arka sırada bir ters bir düz ilmeklerimi ördüm. Şimdi burada artık çift lastik örmeye başlıyoruz. İlk ilmeğimi her zamanki gibi boşalıyorum ve bakın ters ilmeğim var. Ters ilmeğimi ipi ön tarafa getiriyorum ve ters ilmeğimi örmeden şişime aktarıyorum. Düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi bu şekilde örmeden alıyorum. Evet. Bakın düz ilmeğimi ördüm. Ve ters ilmeğimi bu şekilde örmeden şişime alıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum ve ters ilmeğimi bu şekilde örmeden şişime alıyorum. Evet, bu şekilde hem ön tarafta, örgümüzün ön tarafında hem örgümüzün arka tarafında aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Bakın düz ilmeğimi örüyorum ve ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde tersimi aldım. Düz ilmeğimi örüyorum. Evet, devam ediyoruz. Ters ilmeğimi bu şekilde şişime aktarıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimi şişime aktardım ve düz ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bu sırayı tamamladıktan sonra örgümüzün arka yüzünde de aynı işlemi uygulayacağız. Yine düz ilmeklerimizi öreceğiz ve ters ilmeklerimizi bu şekilde örmeden şişimize aktaracağız. Lastik örgümüz bu şekilde devam edecek. Şimdi arkadaşlar ben sıra sonuna kadar geleyim. Daha sonra tekrardan arka tarafta size göstereceğim. Evet, ben arka sıramı ördüm. Şimdi ön sırada da size tekrardan göstereceğim. Bakın ilk ilmeğimi boş olarak alıyorum. İkinci ilmeğim ters ilmek. Ters ilmeği ne yapıyorduk? Direkt şişimize aktarıyoruz. Düz ilmeğimizi örüyoruz. Ters ilmeğimizi şişimize aktarıyoruz. Örmeden aktarıyoruz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Önde ve arkada aynı işlemi uyguluyoruz. Evet. Lastik örgümüz bu şekilde ilerleyecek. Ördüğümüz çiftli lastik dediğimiz şu arkadaşlar. Bakın ortası boş kalıyor. Şimdi bunu toplamda 10 sıra öreceğiz arkadaşlar. Şu düz ilmekleri saydığımızda 2, 4, 6, 8 ve 10. 10 sıra lastiğimizi örüp gelelim. Daha sonra bu düz örgülere geçişi göstereceğim. Evet, ben de 10 sıra lastiğimi örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben lastiğimi tamamladım. Bakın hatta göstereyim. Bu şekilde. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Sırasına eğer şaşırırsanız lastiğiniz bu şekilde çift kat olmaz. Arada karışıklık çıkar. Yani düzleri düz örüp tersleri örmeden almaya dikkat edelim. Yani onu gözden kaçırmayalım. Çünkü lastiğiniz bu şekilde bu kadar düzgün durmaz. Şimdi arkadaşlar 10 sıra lastiğimizi ördük. Şimdi artık örgümüzün düz yönündeyiz ve düz örgülerimize başlayacağız. Şimdi artık ön tarafı düz. Bakın her zaman ilk ilmeği boş olarak alıyoruz. Daha sonra örgümüzün ön yüzünde olduğumuz için şişimdeki bütün ilmekleri hepsini düz örgü olarak örüyorum. Artırma yok, eksiltme yok.
model koyma yok. Hiçbir şey yok. Bütün ilmekleri düz ilmek olarak örüyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, bu sırayı bu şekilde düz örgülerle örelim. Tamamlayalım ve arka sırada da ters örgüleri göstereyim. Sonra tekrardan beraber olacağız. Evet, düz örgülerimi tamamladım. Örgümün ön yüzünde. Şimdi arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi yine her zamanki gibi bakın boşaldım ve bu sefer arka tarafta, örgümün arka yüzünde örgülerimi ters olarak örüyorum. Evet, örgümüz artık bu şekilde ilerleyecek. Yalnız aralara pilelerimizi yapmak için, fırfırlarımızı yapmak için haroşa örgü koyacağız bir sıra. Onu da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi düz örgülere başladıktan sonra toplamda 8 sıra düz örgü öreceğiz. Bakın burada 8 sıra düz örgümüz var. Şuradan sayalım. 2, 4, 6, 8 sıra düz örgü örelim ve gelelim. Daha sonra bir sırada haroşa geçeceğiz. 8 sıra düz örgü. Daha sonra bir sıra haroşa öreceğiz. Sonra tekrardan düz örgü yapacağız. Tekrar bir sıra haroşa, tekrar düz örgü, tekrar bir sıra haroşa, tekrar düz örgü, tekrar haroşa, tekrar düz örgü ve burada da son fırfırlarımız olduğu için haroşa yapmadan direkt çoğaltmalarımızı yapıp fırfırımızı tamamlayacağız. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar, örgümüzün ön yüzünden saydığımızda toplamda 8 sıra düz örgümüzü örelim. Ön tarafta düz, arka tarafta ters örgümüzü örüp gelelim. Evet. Ben 8 sıra düz örgümü ördüm. Önlerde düz, arkalarda ters örgümü ördüm. Şimdi sırada bir sıra haroşamız var. Bir sıra haroşayı oluşturabilmek için de arkadaşlar ben düz örgüyle haroşamı oluşturduğum için önde de bir sıra düz, arkada da bir sıra düz. Yani bir sıra düz gidiyorum. Arka sırayı da ters olarak değil, düz örgü olarak tamamlıyorum. Haroşalarımı bu şekilde oluşturuyorum. Şimdi 8 sıradan sonra yine ilk ilmeğimi boşaldım ve haroşam için düz örgülerle örgüme tekrardan başladım. Evet, dediğim gibi arkadaşlar burayı da düz örgülerle tamamlayacağım. Siz haroşanızı ters örgülerle yapıyorsanız ona göre sayılarınızı ayarlayıp ters örgülerle haroşanızı yapabilirsiniz. Bir sıra haroşa yapacağız. Evet. Şimdi ben sıra sonuna kadar düz örgülerimi öreyim. Arka sırada da örerken göstereceğim. Evet, şimdi örgümün arka yüzündeyiz. Normalde arka yüzünü de ters örgü örüyorduk. Ama şimdi haroşa örgü oluşturacağım için burayı düz örgülerle örüyorum. Tek bir sıra olarak. Evet. Tek bu sırayı arka yüzü düz örgülerle örerek ön yüzde bir sıra haroşa örgü oluşturmak istiyorum. O yüzden hem ön sırada düz hem arka sırada düz örgülerle örüp bir sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Evet, sıra sonuna kadar örüyorum.
Evet. 60 ilmeğimiz vardı arkadaşlar. Lastik kısmında biraz beli lastik olduğu için sıkı durduğundan dolayı biraz toplu görünüyor. Yalnız düz örgülere geçtiğimizde bakın açıldı örgümüz. Evet. İlk fırfırımız için bir sıra haroşamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın ön tarafta bir sıra haroşamız oluştu. Şimdi arkadaşlar tekrardan düz örgülerimize başlayacağız. Yalnız ilk olduğu için burada 8 sıra haroşa düz örgü yaptık. Şimdi bu bir diş haroşalar, bir sıra haroşadan sonra 10 sıra düz örgü öreceğiz. 10 sıra düz örgü öreceğiz. Bir sıra haroşa yapacağız. 10 sıra bir düz örgü öreceğiz. Bir sıra haroşa yapacağız. Şu şekilde göstereyim. Şimdi biz bu kısmı yaptık. Bu fırfırımızı yapacağımız haroşamızı da ördük. Şimdi bu kısımdayız. 10 sıra düz örgümüzü öreceğiz. Tekrardan bir sıra haroşa yapacağız. Tekrardan 10 sıra öreceğiz düz örgü. Tekrardan bir sıra haroşa yapacağız. Tekrar 10 sıra öreceğiz. Tekrar bir sıra haroşa yapacağız ve 10 sıra örüp, yani toplamda kaç tane öreceğiz? İlkini ördük. 1 2 3 4 tane. Yani bakın ilkini ördük. Bunu saymıyorum. Bununla beraber 5 tane oluyor. Bu sonuncusu. 5.'sini ördükten sonra 10 sıra öreceğiz. 11. sırayı da öreceğiz ve örgümüzün arka yüzünden fırfırımız için artırmalarına başlayacağız. Şimdi dediğim gibi toplamda 5 tane bu ara düzler, 5 düz olasıya kadar örüyoruz. Yani düz ördüğümüz kısımlar 5 tane oluyor ama haroşa sıramız 4 tane olacak arkadaşlar. Evet, şimdi dediğim gibi 8 sırayı ördük. Bir sıra haroşa yaptık. Yine 10 sıra düz, bir sıra haroşa, 10 sıra düz, bir sıra haroşa olarak 5 tane yapalım. Sonuncusunda haroşayı yapmadan fırfırımızı yapacağız. Ben öreyim, geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben ördüm eteğimi. Şimdi fırfır kısımlarına geçeceğiz. Ondan önce ben şöyle fırfırsız uzunluğunu size vermek istedim. İpinizin kalınlığı farklı olabilir yahut şişiniz farklı olabilir, elinizin sıkılığı farklı olabilir. Boyut olarak arkadaşlar 19 santim fırfırsız, lastik ucundan etek ucuna kadar 19 santim uzunluğunda oldu eteğimiz. Şimdi ilk önce bu bölümde 8 sıra düz örmüştük. Bir sıra haroşa yapmıştık. Bu diğer bölümlerde 10 sıra ördük. Bir sıra haroşa yaptık. 10 sıra ördük, bir sıra haroşa yaptık. Yine 10 sıra ördüm, bir sıra haroşa yaptım. Yine 10 sıra ördüm. Hatta 10 sırayı ördüm. Daha sonra bir sıra daha geldim. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Toplamda 11 sıra oldu. Arka yüzünde normalde buralardan pile için ilmek çıkartacağımızdan dolayı haroşa yapmıştık. Şimdi burada haroşa yapmadan direkt fırfırlarımıza başlayacağız. Aynı şekilde oluyor. Yine burada mesela 10 sıra örüyorduk. 11. sırayı da örüp arkayı da tekrardan düz ördüğümüzde bir sırada haroşa oluşmuş oluyordu. Yine aynı şekilde oldu. 10 sıra ördüm. Bir sırayı da önden düz gittim. Şimdi eteğimizin arka yüzünde, yani örgümüzün arka yüzündeyiz ve burada artırma yapacağız. Şimdi her zamanki gibi ilk ilmeğimi boşaldım. Bir tane sayıyorum ve bir tane ilmek atıyorum. Tekrardan
Bir tane ördüm. Bir tane ilmek attım. Bir tane ördüm. Ve bir tane ilmek attım. Yalnız arkadaşlar örgüyü yine örgümüzün arka yüzünde olduğumuzdan dolayı ters örgüyle örüyoruz. Ters örgülerle devam ediyoruz. Dediğim gibi bu şekilde bir ilmek örüp bir ilmek artırıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Gelelim. Ben sıra sonuna kadar örüp geleceğim. Evet arkadaşlar, arka sırada ilmeklerimi çoğalttım. Şimdi bakın neredeyse yarı yarıya arttı ilmek sayımız. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın biz buradaki artırmalarımızı yaptık. Bakın delikli kısımlar var. Bu delikli kısımdan itibaren saydığımızda 8 sıra düz öreceğiz. 8 sıra düz örgü yapacağız. Bakın 2 sıra 3 sıra haroşa yapacağız. Haroşa yapmak için de 2 sıra haroşamızı yapıyoruz. Daha sonra 2 sırayı yaptıktan sonra ön sırayı örüyoruz. 3. haroşamız için. Daha sonra ön sırayı ördükten sonra arkada kesimini yapıyoruz. Örgümüzün arka yüzünde kesimini yapıyoruz. Bu şekilde 3. haroşa sıramız hem 3. haroşa sıramız oluşmuş oluyor hem de örgümüzü bitirmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bu 8 sıra düz örgümüzü yapalım ve şu 2 sırayı 2 diş haroşamızı örüp ön sıramızda örelim. Hem kesimini göstereceğim hem de 3. haroşamızı oluştuğunu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Yapıp geleyim. Evet arkadaşlar, ben ilk fırfırımı tamamladım. Bakın, artırmadan sonra toplam 8 sıra ördüm. 2 sırada haroşamı ördüm. Örgümün ön yüzünden örüp sıra sonuna kadar geldim. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Kesimine başlayacağım. Evet. Yine ilk ilmeğimi aldım. Haroşa olarak keseceğim. Evet. Bu şekilde örerek kesme tekniğini kullanıyorum. Ve bu şekilde fırfırımızı kesimini yapacağız. Şimdi bu şekilde arkadan kesme yaptığımız zaman ön tarafta bakın haroşamız oluşuyor. Toplamda 3 sıra haroşa olmuş oluyor arkadaşlar. Evet. Tekrar gösteriyorum. İlk ilmeğim sağ şişimde, ikincisini örüyorum ve diğerini üzerinden geçiriyorum. Bu kadar kolay arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde kesimimizi yapalım. Kesim bittikten sonra diğer sırada fırfır için, ikinci fırfırımız için ilmekleri nasıl aldığımı göstereceğim. Evet, şimdi bu sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet, ben bitirdim kesme işlemimi. Arkadaşlar, siz ipinizi birazcık daha uzun bırakın. Çünkü daha sonra bu fırfırları dikerken kullanacağız. Ben diğer parçada uzun bıraktığım için burada çok uzun bırakmadım. O yüzden birazcık uzun bırakırsanız dikerken rahat edersiniz. Şimdi arkadaşlar bakın bu haroşa sıramızın en başına şu şekilde
en baş sırasından bir ilmeğe ipimizi geçiriyorum. Buraya düğüm atacağım ki çözülme yapmasın. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir altta bombe var, bir üst tarafta. Şimdi bakın. Şöyle söyleyeyim. Örgümüzün ön yüzündeyiz ve lastik kısmımız bana doğru bakıyor. Bu çok önemli. Lastik kısmımız bana doğru bakıyor ve bakın, haroşa sıramızda bir üst tarafta bombe var, bir alt tarafta bombe var. Biz bu alt taraftaki bombelere batıp oralardan ilmek çıkartacağız. Şimdi sıra atlamamaya çalışın arkadaşlar. Bakın, ilk bombem hemen burada. Geçirdim. Bakın, şimdi bir tane burada var. Geçiriyorum. Bir tane burada var. Sıra kaydırmayın. Bir alttan bir üstten yapmamaya çalışın arkadaşlar. Bu hoş bir görüntü oluşmaz. Bakın, bir üst tarafta var, bir alt tarafta var ve ben alttaki bombeden ilmek çıkartıyorum. Evet, bu şekilde ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Kolay aslında arkadaşlar, zor değil. Eğer şişle yapmakta zorlanırsanız tığ yardımıyla da yapabilirsiniz bu işlemi. Bakın. Evet. Evet. İlmeklerimizi de bu şekilde çıkartıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilmeğimizi sıra sonuna kadar çıkartıyoruz ve arka sıraya döndüğümüzde yine burada yaptığımız gibi arka sırada artırma işlemi yapmıştık. Bu sırayı bu şekilde ilmeklerimizi tamamlayıp arka sıraya döndüğümüzde yine bir ilmek örüyoruz, bir ilmek artırıyoruz. Bir ilmek örüyoruz, bir ilmek artırıyoruz. Örgümüzün bu şekilde döndüğümüzde örgümüzün arka yüzünde olacağımız için burada yaptığımız gibi arka tarafta artırmaları yaparken bir örüp bir artırıyorduk ya, o ördüğümüz ilmekleri de ters ilmek olarak örüyoruz. Çünkü örgümüzün arka yüzü olacak. Bu şekilde ördüğümüzde örgümüzün ön yüzü olacak. Arka tarafı döndürdüğümüzde, bu şekilde döndürdüğümüzde bakın zaten ters ilmeklerimizin görüntüsü oluşmuş oldu. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu sırayı ilmeklerimizi alalım. Daha sonra arka sırada artışlarımızı yapalım. Tekrar aynı şekilde, aynı mantıkta 8 sıra düz öreceğiz. 2 sıra haroşa öreceğiz. Örgümüzün ön yüzünü örüp 3. haroşamızı oluşturmak için arka taraftan kesimimizi yapacağız. Az önce gösterdiğim gibi. Evet, bütün bu haroşa sıralarına aynı şekilde fırfırlarımızı yapıp dikim için geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bu parçamı da bitirdim. Şimdi bakın, iki parçam da bitmiş oldu. Şimdi arkadaşlar dikişine başlayacağız. Bu ön kısımları içe gelecek şekilde şöyle koyuyoruz. Şimdi ilk etapta bakın fırfırları da dikeceğiz ama fırfırları daha sonra dikeceğiz. Şimdi ilk önce bu yanları bu şekilde birleştirerek dikeceğiz. Daha sonra yan dikişlerini yaptıktan sonra ön taraftan bu fırfırları dikişini yapacağız. Şimdi ben şu şekilde buradaki fazlalık ipimi açayım. Bu ipimle
yan dikişini yapacağım. Evet, iğnemi geçiriyorum. Evet. Şu şekilde karşılıklı tutuyorum ve ilk etapta şu karşılıklı köşeleri bir sabitliyorum. Evet. Bakın şu karşılıklı ilmekler var. O karşılıklı ilmeklerin içinden çapraz bir şekilde dikişimizi yapıyoruz. Bakın. Hep aynı yönde. Yalnız burası lastik kısmı olduğu için çok fazla sıkmazsanız daha iyi olur. Evet, bakın. Karşılıklı ilmeklerimizi atlamadan bu şekilde içlerinden geçerek dikişimizi yapacağız. Evet. Şuraya kadar göstermek istiyorum burada nasıl geçtiğimi. Oraya kadar dikişini göstereyim ben. Bakın karşılıklı hemen ortalarından geçiyorum. Çapraz bir şekilde aynı yönde. Evet. Burayı da bakın bu fırfırlarını sonradan dikeceğimiz için bu şekilde içe doğru koyuyorum ve buradan dikmeye devam ediyorum. Evet. Yine aynı şekilde ilmeklerin içinden geçiyorum. Hiçbir zorluğu yok arkadaşlar. Gösterdiğim gibi. Evet. Böyle. Bakın yine geldik ve fırfırlarımı içe doğru koyuyorum. Şu ip dışarıda kalabilir. Tekrardan bu şekilde devam ediyorum dikmeye. Evet arkadaşlar, dikişimizi bu şekilde yapacağız. Bakın yine bu fırfırları içine koyacağız. Daha sonra bu kenardaki bu fırfırlarımızı da içine koyacağız. Ve en son bakın şuradaki fırfırlarımızı bu şekilde dikerek geleceğiz. Bu en sondaki fırfırlarımızı dikiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde dikişimizi sonuna kadar buraya kadar dikeceğiz. O şekilde tamamlayacağız. Ben bu dikişimi yapacağım ve bu yan dikişini de yapacağım. Aynı gösterdiğim şekilde. Daha sonra fırfırlarını nasıl diktiğimi göstereceğim. Hep beraber fırfırlarını da dikeceğiz. Evet arkadaşlar, ben yan dikişlerimi bakın yaptım. Şimdi bu fırfırları teker teker dikeceğiz. Kenarlarda şu ilmeği içe doğru çekelim.
iplerimizi içe doğru çekelim ki dışarıda bir görüntü bozukluğu yapmasın. Şimdi bitirirken arkadaşlar biraz iplerimi uzunca bırakmıştım. Şimdi ipimi iğneme geçirdim ve bunları teker teker dikeceğim bu şekilde. İlk önce sabitledim ve sonra az önceki gösterdiğim dikiş yöntemiyle aynı şekilde dikiyorum. İlmeklerimizin içinden bu şekilde çapraz dikiş olacak şekilde dikiyorum. İlmeklerimizin içinden bu şekilde geçe geçe evet. İlk fırfırımızı bu şekilde dikmiş olduk. Şuradan düğüm yapıyorum. Evet. Buradan düğümümü yaptım. Ve iğnemi şu şekilde içeriye geçiriyorum. Buradan böyle 1-2 yürütüp ipimi keseceğim. Evet. Bakın ilk fırfırımızı bu şekilde dikmiş olduk. Evet arkadaşlar, yine bu fırfırlarımızı aynı şekilde dikiyoruz ve tekrar dönüp bu kenarlarımızı da bu şekilde gösterdiğim gibi teker teker dikiyoruz. Biraz uğraştıracak ama zor değil arkadaşlar. Biraz hafif uğraştırıcı bir model ama çok basit bir model. Evet, şimdi ben bu diğer fırfırlarımı dikeyim. Bu iplerimi de gizleyip geleceğim. Eteğimin bitmiş halini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben fırfırlarımı da bu şekilde diktim. Her iki kenarı da şöyle göstereyim. Evet. Ve bu şekilde kat kat fırfırlı çok güzel bir eteğimiz olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar, ben bunun boyutunu ölçeyim sizler için. Evet. Biraz kabarık olduğu için ölçü almak biraz zor olabiliyor. Pardon. Evet. 22 santim uzunluğunda oldu. 1 yaş için uygun ölçülerde arkadaşlar. 1 yaş bebekleriniz için bu ölçülerde örebilirsiniz. Toplamda ikinci yumağımdan bu kadar ip kaldı. Biraz fazla ip gidiyor eteğimize fırfırlarından dolayı. Arkadaşlar, bir beden büyüğünü ya da uzunluğunu ya da küçüğünü örmek isterseniz, bu bir küçüğünü örmek isterseniz 4 ilmek eksik başlayabilirsiniz. 2 ilmek ön taraftan, 2 ilmek arka taraftan, ikişer ilmek, yani 60 ilmek başladık. 58 ilmek başlayabilirsiniz. Boy olarak da araları, şu aradaki mesafeleri 10 sıra yapmıştık. 8 sıra yapabilirsiniz. Boyunun birazcık daha kısalması için. Bir beden büyüğünü de örmek için arkadaşlar ikişer ilmek
62 ön, 62 arka yapabilirsiniz ya da 63 yapabilirsiniz. Boy meselesi dediğim gibi 10 sıra örmüştük, 12 sıra örebilirsiniz. Yani boyunun uzunluğunu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize kalmış diyorum. Ve beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu şekilde eteğimiz, fırfırlı eteğimiz 1 yaş ölçüsündedir demiştim. Evet, beni izlediğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.